Bak buraya pilot. Şu anda aklından geçenleri duyabiliyorum. Bu videoyu hemen şimdi kapatırsan, sınavın son 10 dakikasında o cevapsız sorularla baş başa kaldığında Kaptan Rakun'un uyarısını çaresizce arayacaksın. Sıradaki anlatacağım teknik sadece bir taktik değil. Bu, beyninin görme hızını 3 katına çıkaracak bir sistem güncellemesi. Hazırsan vites artırıyoruz. Evet, ilk seviyeyi başarıyla geçtik. Tebrikler. Şimdi odaklanma motorumuzu ateşleme zamanı. Geldik seviye 2'ye. Hız işaretçisi. Bu teknik var ya, dikkat dağınıklığını tamamen ortadan kaldırmak için tasarlandı. Şimdi sana bir şey soracağım. İlkokulu hatırla. Hani parmağımızla takip ederek okurduk ya. İşte o tekniğin aynısını ama bu sefer bir kalemle yapacağız. Olay şu. Okurken kalemi satırların altından sürekli ve akıcı bir şekilde kaydırıyorsun. Hepsi bu. Fark ne mi? Fark işte tam olarak bu. İşaretçi yokken zihnimiz oradan oraya savruluyor, hızımız düşüyor. Bir bakmışız sürekli aynı satırları tekrar tekrar okuyoruz. Ama kalem ucuna odaklandığımızda gözlerimiz ister istemez o ritmi takip etmeye zorlanıyor. Odak kilitleniyor, hızı artıyor ve geri dönüp durma ihtiyacı azalıyor. Biliyorum başta biraz garip gelebilir ama bir dene. Kısa bir süre sonra anlama oranının da nasıl fırladığını fark edeceksin. Tamam, hız ve odak cebe kondu. Sıra geldi en önemli seviyeye, anlama. Çünkü kabul edelim, anlamıyorsan istediğin kadar hızlı oku, hiçbir şey ifade etmez. İşte tam bu noktada seviye 3, yani anlama kodu devreye giriyor. Kodumuzun adı çok tanıdık, 5N1K. Bu yöntem, senin pasif bir okuyucu olmaktan çıkıp, metnin içindeki sırları arayan aktif bir dedektife dönüşmeni sağlar. Yani okurken beynin sürekli şu sorulara cevap arayacak. Bu metin ne hakkında? Bu olay nerede ve ne zaman geçiyor? Nasıl olmuş? En önemlisi neden olmuş ve bu işin içinde kim var? Peki bu tekniği nasıl alışkanlık haline getireceksin? Çok basit. Her okuma seansının sonunda şöyle bir dur. Kendine sadece birkaç dakika ayır ve o okuduğun metinle ilgili 5N1K sorularını zihninden cevaplamaya çalış. İlk başta belki zorlanırsın ama göreceksin her geçen gün verdiğin cevaplar çok daha detaylı, çok daha net olacak. Harika, bütün bu seviyeleri geçiyoruz. Peki ama ne kadar ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? İşte bu yüzden bir gelişim takipçisine yani bir scoreboard'a ihtiyacımız var. Çünkü unutma o meşhur laf, ölçmediğin bir şeyi asla geliştiremezsin. O rakamların arttığını görmek senin motivasyonunu tavan yaptıracak, bana güven. İlk tablomuz şu, günlük okuma kaydı. Kural çok basit. Her gün aynı sürede, diyelim ki 40 dakikada kaç sayfa okuduğunu not alıyorsun. Amacımız ne? Süre sabitken okuduğun sayfa sayısını yavaş yavaş, azar azar arttırmak. Unutma, buradaki o küçücük artışlar var ya, işte onlar senin en büyük zaferin olacak. İkinci tablomuz ise saf hızını yani deparını ölçmek için. Her gün kelime sayısı belli olan, mesela 250 kelimelik bir metni kronometre ile kaç saniyede okuduğunu kaydedeceksin. Sonra bir bakacaksın ki saniyeler düştükçe dakikada okuduğun kelime sayısı fırlamış. İşte bu egzersiz sınavdaki o upuzun, korkutucu paragrafları bir çırpıda bitirmeni sağlayacak olan şey. Tamam, tüm seviyeleri anladık, tabloları gördük, sistem hazır. Ama şimdi karşımızda son ve en zorlu düşman var. Hepimizin sığındığı o büyük, o meşhur bahane. Evet, işte bu. Şu an muhtemelen aklından tam olarak şu geçiyor. Hocam iyi güzel diyorsun da benim bunlarla uğraşacak vaktim mi var? Ders çalışmam lazım. Ve biliyor musun? Bu çok doğal, çok normal bir tepki. Ama gel bir saniye durup basit bir matematik yapalım. Senden istediğim tek şey bu. Günde sadece topu 45 dakika. Bunun 40 dakikası zaten okuma, egzersiz ve tabloları doldurmak desen en fazla 5 dakika sürer. Düşünsene, gün 1440 dakika ve biz bunun sadece 45 dakikasından bahsediyoruz. Yani önündeki seçim aslında bu kadar net. Ya günde 45 dakika ayırıp proaktif bir şekilde bu becerini geliştireceksin ve sınav anında kontrolü eline alacaksın ya da bu 45 dakikayı kâr ettim diye düşünüp aylarca sürecek o panik, o kaygı, o bunalmışlık hissiyle yaşamaya devam edeceksin. Karar tamamen senin. O yüzden gel şu konuyu şöyle bağlayalım. Asıl mesele 45 dakika kaybetmek falan değil. Tam aksine, bir soruyu anlamak için defalarca başa dönerek, denemelerde süre yetiştiremeyerek kaybettiğin o koskoca saatleri geri kazanmakla ilgili. Bu bir zaman kaybı değil, bu bir yatırım. Hem de yapabileceğin en karlı yatırım. Şimdi karar senin.
Sınav anında saatin esiri mi olacaksın yoksa efendisi mi? Zamanın üzerinde tam bir kontrol kurmak için günde sadece 45 dakikanı bu reçeteye ayırmaya var mısın? Seçimini yap ve daha fazla erteleme. Hemen bugün harekete geç. Günde sadece 45 dakikanı ayırarak bir ayda sınav canavarına mı dönüşeceksin? Yoksa yetişemediğin için pişman mı olacaksın? Karar sizin. Şimdi tavsiyeyi uygulayın ve geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurun. Kaptan Rakun ayrılıyor.